Merhaba arkadaşlarım, hoş geldiniz. Ben de size yine çok tatlı bir bebek yeleği ile geldim. İsterseniz yelek, isterseniz de hırkaya çevirebileceğiniz harika bir model ile geldim. Şöyle bakın, göstermiştim. Çok tatlı bu teyzoşları. Şimdi bu örneğimiz bizim toparlayan bir örnek. Bir kere yıkadığınızda açılıp düzlenebilecek şekilde. Yine bizim bu yeleğimiz 0-1 yaş arası, biliyorsunuz ben 0-1 yaş modeller yapıyorum. Bu da 0-1 yaş arası giydirebileceğiniz mükemmel bir yelek ve çok kolay ve çok da pratik bir şekilde örülüyor. Bakın teyzoşları, kolları şöyle ayrıntılarımız var ve böyle. Şimdi ben bu yeleğimi 3,5 milimlik bir tığ ile ördüm ve 100 gramlık bir tane ip kullandım. Yalnız 300 metre. Şöyle göstereyim, bakın 100 gram ve 300 metre olan bir ip aldım. Çok az bir ipimiz kaldı. O yüzden 300 metrelik bir ip tercih ederseniz bu yeleği tamamen çıkartıp örebilirsiniz. O zaman ne yapalım? Haydi örmeye başlayalım. Benimle birlikte örmeye de devam etmek için abone olursanız, beni beğenirseniz, paylaşırsanız çok da teşekkür ederim. Hadi başlayalım o zaman. Arkadaşlarım, şöyle 60 tane zincir çekerek başladım. Ortalama 31 santim, 30 santime yakın bir zincir elde etmiş oldum ve çok sıkı çekmedim. 1, 2, 3, 4. zincirime trabzan yapmaya başlayacağım. Bakın, trabzanımı aldım. Sıradakine aldım. Tüm zincirime 2 kere de çekilerek trabzan yapacağım. Çok sıkı örmüyorum. Tığım 3,5 milim ama yine de sıkı örmüyorum. Böyle yumuşacık düşmesini sağlayacağım. Bakın, tüm zincire trabzanlarımızı yapalım. Sona doğru yaklaştığımızda şu başlangıç ipinden kalanı arada götürerek kaybedebilirsiniz. Bakın şöyle. Araya aldım ve şimdi onu da ördüm. Gördünüz mü? Çok basit bir sistemde robamızı büyüteceğiz. Fazla kafanızı yormayacak şekilde bir roba modeli bu. Bakın şöyle ipin fazlasını buradan keseriz. 1, 2, 3 zincir çekerek çevirdim. Şimdi bu zincir bizim birinci trabzanımız, yani bu. Hemen önündekine batırdım. Tekrar sıradakine batırdım. Bakın, bununla 3 tane oldu. 4.'ye çift batacağım. 1, aynı yere bir tane daha. Tekrar 4 tane öreceğim. Bakın, 1, 2, 3 ve 4. 4.'ye çift batalım. Tekrar 1, 2, 3, 4. 4.'ye çift batalım. 1, 2, 3, 4. 4.'ye çift batalım. Ve sırayı tamamlayalım. Şimdi sona geldiğimizde bakın son 2 kaldı. Buraları tek olarak ördüm. Ve zincir tepesini de kullandım. Bakın 3. zincire batırdım. 1, 2, 3. Şimdi de 5.'lere çift batacağız. Bakın bu 1, 2, 3, 4, 5. 5.'ye çift batalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5.'ye çift batalım. Gördünüz mü? Bir dahakine 6.'ya çift, bir dahakine 7.'ye çift batarak devam edeceğiz. 3,
4, 5. Beşinciye çift batalım. Ve sırayı tamamlayalım. Evet arkadaşlarım, yine bakın sonda 2 tane kaldı. 1, 2, 3. Çevirdim. Ve tekrar şimdi 6.'ya çift batacağız. 2, 3, 4, 5, 6. 6.'ya çift batalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6.'ya çift batalım. Ve bu sırayı da böyle tamamlayalım. Ve bakın sonda yine 2 tane kaldı. Buraları neden gösteriyorum? Yanlış battıysanız 2 kalmayacak. Yani bir yerde eksik batmış olacaksınız. Bakın 6.'ya çift battım ve sonda 2 tane trabzanım kaldı. 7 de batsak, 7.'ye de batınca yine sonda 2 tane kalacak. Şöyle çevirelim. Ve şimdi 7.'lere çift batarak son sıramızı tamamlayacağız artışlarda. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bakın 7.'ye çift batalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7.'ye çift batalım ve bu sıramızı da böyle tamamlayalım. Artış işlemimizi bitirmiş olacağız. Evet arkadaşlarım, bakın şöyle 5 sıra tamam oldu. 3 boşlukla başlamıştık. Bakın 3, 4, 5, 6. Arada 6 boşluk bırakıp 7.'ye çift batarak burayı tamamladım. Şimdi başlayacağız örneklerimizi kurmaya. Şöyle bakın. Tığıma ipimi aldım. Bakın şuradan hemen sayacağız. 1, 2, 3. boşluğa 3 zincir çektim. 3. boşluğa bir tane trabzan yaptım. 1, 2 zincir çektim. Aynı yere bir kere daha yaptım. Bakın şöyle bir V oluşturduk. Arada hiç zincir çekmeden 1, 2, 3.'ye bir trabzan yaptım. 1, 2 zincir çektim. Aynı yere yine bir trabzan daha yaptım. 1, 2, 3.'ye bir trabzan. 1, 2 zincir, aynı yere bir trabzan daha. Bakın böyle V'ler oluşturacağız. Hiç zincir çekmeden 1, 2, 3.'ye 1, 2 zincir, aynı yere bir tane daha. 1, 2, 3.'ye bir trabzan, 1, 2 zincir, bir trabzan ve sıramın sonuna kadar bu işlemi yapacağım. Bakın görüntü bu. Sıramızın sonuna geldiğimizde yine bakın 1, 2 sonuncuya bir tane tek trabzan olarak bağladım. 1, 2, 3 zincir çekerek tekrar çevirdim. Bakın her V'ye ayrı çalışacağız. Şimdi birinci V diyeyim. Bakın şu. Şimdi bu trabzanın tepe noktasına değil de boşluğundan şu trabzanı alacağız. Bakın şöyle. Ve buraya bir trabzan yapalım. 2 zincir çektiğimiz boşluğun içine 1, 2 trabzan, 1, 2 zincir, 2 trabzan. Ve V'nin öbürüne bakın ikincisini boşluğundan alalım ve bir trabzan yapalım. Bakın bir V'de bir örnek bu şekilde. Hiç zincir çekmeden öbür V'ye geçtik. Bakın. Önce trabzanı boşluğundan aldım.
2 zincir çektiğim yerin içine 2 trabzan, 1 2 1 2 zincir çekip tekrar aynı boşluğun içine 2 trabzan ve şimdi ikinciyi alıyoruz V'nin, bir trabzan. Bakın bir örnek daha yaptım. Tekrar öbür V'ye geçtim. Boşluktan bir trabzan. Zincirin içine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan, 1 2 ve yine aldım. Bakın. Üçüncüyü de yaptık. Böyle sıramı tamamlayacağım. Evet arkadaşlarım, sıranın sonuna geldiğimizde bu çektiğimiz 3 zincirin üçüncüye batarak bir trabzan çıkarttım. 1 2 3 zincir çektim ve çevirdim. Şimdi örneğimizi tekrarlayacağız. Bakın. Bir trabzan, 2 zincirin içine 1 2 3 zincir çekeceğiz. Burada 2 çekmiştik. Şimdi 3'e çıkarttık. Sadece bir kerelik burada yaptık. Bundan sonra aralarda 3 zincir çekeceğiz. Öbür örneğime atladım. Bir trabzan, 1 2 3 zincir, bir trabzan. Öbür örneğime atladım. Bir trabzan, 3 zincir, bir trabzan. Bakın böyle. Yine alttaki gibi V'lerimizi yaparak devam edeceğiz. Böyle. Şimdi yine sıramızı tamamlayalım. Sona geldiğimizde her bitişimizde bu 3 zincire, 3. zincirine batmak zorundayız. Bakın şöyle. 1 2 3 çevirdim. Ve yine örneklerimi kurarak devam edeceğim. V'nin birinci trabzanını boşluğundan aldım. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Ve V'nin öbür boşluğundan aldım. Bakın böyle. Ve sıradakine geçtim. Şimdi bu sıramızı da tamamladıktan sonra ayırma işlemine başlayacağız. Örneklerimizi yapalım. Çok güzel oluyor teyzoşları bu. Evet arkadaşlarım, robamızın geldiği hali bu. Şimdi ayırma işlemini yapalım. Önleri, kolları ve arkayı ayıralım. Şimdi buradan bakın şöyle tuttum. 5 örnek saydım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ve 6.'nın araya bir işaret attım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şöyle tutayım. 8 tane de kol için örnek ayırdım. Arka için 11 tane örnek ayırdım. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Şöyle. Tekrar buradan 8 örnek kol için, bakın şöyle, ve yine 5 örnek ön için ayırdım. Burada bırakarak devam edeceğiz. Şimdi bakın bitişimi tamamladım. 1 2 3 zincir çektim, çevirdim. Şimdi bu 5 örneğin üzerine V'lerimi yaparak ilerleyeceğim. 2 3 bakın sıradaki 3. örnek, 4. örneğimdeyim. 1 2 3 ve 5. örnek. 1. Şimdi 5 örneği tas tamam yaptım. Bakın. Şu. Burada araya, pardon, hiç zincir çekmeden bir tane trabzan yaptım. 1 2 zincir, 3 zincir çektim ve buraya bir trabzan daha yaptım.
Bakın şöyle. Bir örnek artırmış oldum önler için. Tekrar kolu katladım. Bakın bıraktım örneklerimi ve arkaya 8 örneğe bıraktım ve arkaya geçtim. Şimdi buraya normal V'lerimi yaparak ilerleyeceğim. Şöyle. Öbürüne geçtim. 11 örneğin üzerini V'lerimi yapıp geleceğim. Evet, 11 örneğin üzerini yaptım. Şimdi bakın. Hiç zincir çekmeden aradaki sayımı bıraktım ve bakın 1 2 3 4 5.'den yine başlayacağız. Bir trabzan yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Bir trabzan. Hiç zincir çekmeden bir tane daha. 1 2 3. Ve bakın aynı şeyi burada da yaptım. Bir örnekte burada artırmış oldum. Ve sıramı yine örneklerimi kurarak tamamlayacağım. İpim biraz tığıma göre ince. O yüzden takılmalarım oluyor. Ama güzel düşürüyor, yani yumuşacık bir örgü düşürüyor. O yüzden tercih ettik bunu. Ve şimdi 3 zincirin tepe noktasına bağladım. 1 2 3 zincir çekip çevirdim. Şimdi buraya kadar 4 örneğin üzerine yine örneklerimizi kurarak gelelim. 4 örnek üzerine yapalım. 5.'leri göstereceğim. 4 örneğin üzerini yaptım. Bakın burada yaptığımızı şimdi şurayı yapacağız. Bakın şöyle. Aynı örneğimizi buraya kuracağız. Şimdi V'nin birincisini yaptım. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Şimdi buradaki trabzanı yan yana yapmıştık ya, bakın. Birinciyi tığımın üzerine aldım. İkinciyi de tığımın üzerine aldım. İkisini yan yana getirdim. Burada tek de yapsak olurmuştu. Ve yine örneğimi aynı şekilde devam ettireceğim. Bir. Koltuk altına bir örnek daha ilave etmiş olduk şöyle. Ve buralar normal. Şimdi öbür kola kadar yine araları örelim. Evet, ikinci kola geldiğimizde de aynı işlemi yapacağız. Bakın. Az önce gösterdiğim gibi buradan hemen bir örneğimizi buraya ilave etmiş olduk. Böyle. Şimdi burada ikinciyi yapmayacağım. Gerek yok. Hemen burada zincirin içine başladım örneğimi yapmaya. Ve burayı da ayarlamış olduk. Ve bundan sonra sadece örneklerimizi kurup yaparak boyunu uzatmaya başlayacağız. Başka bir işlemimiz kalmadı. Düz yerlere geçtik. İşi kolaylaştırdık. Evet. Şimdi boyunu uzatarak devam edelim. Evet arkadaşlarım, boyumuz hazır. Şöyle söyleyeyim, bakın örnek sırasını sayalım. 2 sıra bir örnek ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sıra, 10. sıranın örnek sırasında hani arada bir iki zincir çekiyorduk ya. Son kenarı tığlarken arada zincir çekmedim. Zincirin yerine bir trabzan yaparak bu kenarı geldim. Bakın. Şimdi 2 trabzan, 1 2 trabzan, zincir çekiyorduk ya, çekmeyelim. Bir trabzan fazla yapalım. 3 4 ve 5. Bakın 5 trabzan ve yine örneğimi aynı şekilde uygulayarak bu kenarı yaptım. Araya zincir yerine bir trabzan ekledim. 2 3 4
ve 5. Örneğimi aynı şekilde uyguladım. Şöyle bir görüntüsü oldu. Etek ucunu da bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi buradan hiç ipimi koparmadan biyelerini yapmaya başlayacağım. Buradan başlayıp öbür biyede bitireceğim. Bakın şimdi arkadaşlarım, bir zincir çektim. Şu boşluklar, bakın gördünüz mü? Trabzanların çok olduğu yer değil, ara boşluklara gireceğiz. Şimdi bu ara boşluğun içine trabzan yapmaya başlayalım. 1 2 3 4 5. Bir zincir çektim. Trabzanların çok olduğu yere, bakın buraya sık iğne ile bağladım. Bir zincir çektim. Boşluğun içine yine 1 2 3 4 ve 5. Bir zincir çektim. Trabzanların çok olduğu yere bağladım. Bir zincir çektim ve yine boşluğun içine 5 tane trabzan yaptım. 4 ve 5. Bir zincir bağladım. Bakın şöyle bir görüntü elde edeceğiz. Şöyle bakın. Kenarımız trabzanlı olan yere kadar aynı şekilde devam edecek. Bakın son boşluğumu da yaptım. 3 4 5. Şimdi burada bakın bunu bağlamayacağım. Burada 1 2 3 4 5 sıramız var. Buraya 3 tane düğme deliği yapacağım. Birbirine yakın olarak. Bakın trabzan olan yere bir trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Öbür boşluğun içine geldim. 1 2 öbür boşluğun içine girdim. Bakın 3 oldu. Bir zincir çektim. Öteki boşluğa geçtim. 1 2 burada aynı yere yapalım. 3. Bakın şöyle. 1 2 bir zincir çektim ve buraya 2 tane trabzanımı yaptım. Şöyle. Bir zincir çektim. Bakın bu trabzanın üzerine bir sık iğne, 2 sık iğne yaptım. Ve hemen tığımın üzerine ipimi aldım. Bakın birinci trabzan görünüyor burada. Bu tarafa gideceğiz. Boşluğundan alarak bir trabzan yaptım. Öteki trabzanı arkadan boşluğundan alarak bir trabzan yaptım. Sıradakini önden alarak, sıradakini arkadan alarak, yani bir önden bir arkadan, bir ters bir düz de deniyor. Lastik örgü kurulumu yaptım. Böyle hepsine öbür bilyeye kadar aynı işlemi yaparak ilerleyeceğim. Evet bakın şöyle. Sona geldiğimizde bakın şöyle. Buradan yine bir zincirimi çektim. Bakın şu trabzanı üzerine bir sık iğne yaptım. Alttakine geldim. Trabzan, trabzan 3 tane yapmıştık öbüründe. Bakın böyle eşit aralıklarla 2, öbürüne atladım. 1 2 3 olsun bu da. Şöyle 1 2 öbürüne geldim. 2 şöyle bir bakın, gelmedi. Şimdi buralara yine bu boşlukların içine 5'er tane trabzanlarımızı yapacağız. Burada direkt yapıyorduk. 2 3 4 ve 5. Bir zincir trabzanların çok olduğu yere. Bir zincir boşluğun içine 5 trabzan. Ve etek ucuna gidip bitireceğiz. 3 4 ve 5.
Evet arkadaşlarım, düğmelerini de diktim. Bakın böyle hırka yapmak isterseniz kolu döne döne uzatabilirsiniz. Bakın aynı şekilde kolu aşağıya doğru uzatabilirsiniz. Ben yelek şeklinde bırakacağım. Böyle bu şekilde kalacak. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.